Arkamda gördüğünüz akvaryumlarda bunun gibi birçok çalışan işçi var ve hiç maaş almıyorlar. Selamlar, ben Murat. Evimin bir odasında akvaryum balığı üreterek yeni bir marka kurmaya çalışıyorum. Tüm bu serüvene dahil olmak için aşağıdan beni takip edebilirsin. Bu videomuzun konusu Ramshorn salyangozları. Kimisi çok seviyor, kimisi hiç haz etmiyor, kimisi akvaryumda istilacı olarak görüyor. Ben tabii ki de seven taraftayım. Ramshorn salyangozlarının akvaryumlar için birçok faydası var. Benim bu görmüş olduğunuz setlerimin hepsinde mutlaka Ramshorn salyangozu var. Özellikle yumurtayla üreyen balıklarda var, canlı doğuranlarda var. Yani böyle hassas su değişimlerinden çabuk etkilenebilecek olan akvaryumlarda bol bol var. Hatta sadece üresinler diye bir akvaryumda binlercesini tutuyorum. Bu yüzden Ramshorn salyangozları benim için vazgeçilmezler arasında. Aslında tüm salyangozlar bir nevi akvaryumun temizlik işçileri gibi çalışıyorlar. Ama Ramshorn salyangozları hem yaptıklarıyla hem de erken uyarı sistemleriyle benim için gerçekten vazgeçilmez hale geldiler. Kısaca Ramshorn salyangozların faydalarından bahsedelim. Ramshornlar akvaryumlar için çok küçük olmalarına rağmen çok etkili sonuçlar verebiliyorlar ve gerçekten verimliliği arttırıyorlar. Tamamıyla doğal temizlik ekibi gibi çalışıyorlar. Çürüyen bitkiler, artan yemler, ölen balıklar, yaşanan parazit sorunları hepsini gideriyorlar. Özellikle mantarlaşma konusunda kusursuz çalışıyorlar. Onlar sayesinde akvaryumlar sürekli temiz kalıyor. Özellikle benim gibi sabah işe gidip akşam eve gelen biriyseniz ve akvaryumlarınıza genel olarak sadece hafta sonları vakit ayırabiliyorsanız bu salyangozlar sizin yerinizde bütün temizlik işini hallediyorlar. Bu küçük canlılar akvaryumların su kalitesini gerçekten üst seviyelere çıkartabiliyorlar. Özellikle artan yemleri yemeleriyle ve dipte yem katkısı, yem tabakası oluşmasını engellemeleriyle su değerlerinin hep stabil kalmasını sağlıyorlar ve zararlı bakterilerin üremesini engelliyorlar. Özellikle durgun su balıkları besliyorsanız dibe çöken ve dipte çürüyen her şey sizin balıklarınız için zararlı olabilir. Bu noktada cücecikletler, canlı doğuranlar bu çürüyen unsurlardan hızlı bir şekilde etkilenebilirler. Kuyruk erimeleri başlayabilir, çeşitli parazitler ortaya çıkabilir. Bunları yok eden salyangozlar sayesinde hiç bunlara düşünmenize gerek bile kalmıyor. Bir diğer önemli nokta tanklarda doğan yavrular. Yumurtadan çıkmış küçük yavrular dipte çürüyen her şeyden çok hızlı etkileniyorlar. Attığınız yem taneleri, yenmeyen artemyalar, belki de bir şekilde çürüyen bitkiler, bunların hepsi yavruları etkileyebiliyor. Küçük yavruları kurtarmanın, mantarlaşan yumurtalardan yavruları uzak tutmanın en etkili yolu Ramshorn salyangozları. Bu salyangozların benim için bir diğer önemli görevi ise alarm sistemi olmaları. Akvaryumda olumsuz giden bir şey varsa salyangozları inceleyerek çok hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz ve müdahale edebiliyorsunuz. Aslında size bedava biyolojik geri bildirim sağlıyorlar. Sudaki oksijen düştüyse hepsi yukarı çıkıyor. Akvaryumda ne kadar salyangoz varsa köşelere toplanıyorlar. Burada biliyorsunuz ki filtre sisteminizde bir sıkıntı var. Hemen filtreye müdahale ederek su değişimi yaparak balıklarınızı sağlıklı bir hale getirebiliyorsunuz. Onun dışında çok hızlı çoğalıyorlarsa bilin ki akvaryuma çok fazla yem atıyorsunuz. Salyangozlar çok fazla besin buldukları için, yani balıklardan artanları yedikleri için çok hızlı yürüyorlar. Eğer sayıları stabil gidiyorsa tam ideal pozisyonda yem atıyorsunuz demektir. Bu da çok güzel bir geri bildirim aslında. Bu salyangozların bir diğer önemli kullanım noktası canlı yem olarak kullanılmaları. Ben şu anda kullanmıyorum. Onları yiyecek bir balığım yok ama birçok farklı ciklet türü kabukçul canlılarla besleniyor. Bu da size doğal ve kolay ulaşabilir bir canlı yem sağlamış oluyor. Bir diğer güzellikleri ise görsel katkıları. Bendekilerin hepsi kırmızı ama mavi türleri de var. Ramshornlar kırmızı akvaryumun içinde gezerken, kabuklarıyla beraber süzülürken gerçekten çok kaliteli, güzel bir görünüm sağlıyorlar. Bu salyangozlarla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar da var tabii ki. Akvaryumda çok fazla üremeleri görsel olarak sıkıntılar yaratabiliyor. Ben çok takılmıyorum ama birçok akvaryumist buna takılıyor aslında. Çok fazla salyangoz olduğunda çok fazla kırmızı öbekler oluşuyor. Buradaki fazla üremeyi bir dilim salatalıkla suya atarak çözebilirsiniz. Salyangozların hepsi salatalıkta toplanacaktır. O salatalığı sudan çıkardığınızda bütün salyangozları toplamış olacaksınız. İstediğiniz sayıda geriye koyarak yine üremelerine devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde üremeyi kontrol altında tutabilirsiniz. Yani genel olarak toparlayacak olursak yavru ve üretim tanklarında bence olması gereken canlılar, ki ben hepsinde şu anda kullanıyorum bu salyangozları. Eğer görsel bir akvaryumunuz varsa kullanmayabilirsiniz ama faydaları gerçekten var. Bence kullanın derim. Üretimini zaten elle müdahale ederek kontrol edebiliyorsunuz. Ya da gördüğünüz yumurtaları camdan ya da belirli yüzeylerden kazıyarak üremelerini engelleyebilirsiniz. Ben onunla mı uğraşacağım derseniz çok fazla üreyenleri farklı balıklar için canlı yem olarak kullanabilirsiniz. Sizlere bu videoda kısaca Ramshorn salyangozların sağladığı faydalardan ve benim nasıl onları kullandığımdan bahsettim. Onlar benim için gerçekten çok çalışan işçiler.
ve onları çok severek beslemeye devam ediyorum. Eğer bir akvaryumda salyangoz varsa o akvaryumu takip etmek çok daha kolay oluyor. O yüzden Ramshorn salyangozları akvaryumların, üretim akvaryumlarının olmazsa olmazı. Mikro denge, biyolojik denge, her şey için bu salyangozlar verimliliği arttırıyorlar. Bu videodan sonra akvaryumunuza salyangoz eklemeyi düşünüyor musunuz? Bunu benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu kanala abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Akvaryum balığı markası kurma macerama dahil olmak için aşağıdan beni takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.